Merhaba değerli arkadaşlar. Bitki Yetiştirme ve Ata Tohum kanalımıza hoş geldiniz. Sebzelerimize hem gübre etkisi yapan hem de zararlı böceklerden koruyan mucizevi bir bitki olan ısırgan ile tanışalım. Bu bitkimiz ülkemizin hemen her yerinde bulunabilecek türden bir şifa kaynağı. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hikayemize biraz geriden başlayalım. 12 gün önce bahçemize giderken geçtiğimiz yolun sağında ve solunda bu bitkiye rastladık. Isırgan otu az önce de söylediğimiz gibi ülkemizin hemen hemen her yerinde yetişen, aslında şifasından insanların çok haberinin olmadığı, biraz da namı maalesef olumsuz yönde yayılmış, adı üstünde ısırgan, battığı zaman acıtan cinsten bir bitki olduğu için pek şöhret bulamamış bir bitki olduğunu düşünüyorum. İçerisindeki asetilkolin ve histamin adlı maddeler yüzünden arkadaşlar elimize değdiği zaman ve battığı zaman muazzam bir derecede yanma hissi veren bir bitki. Ancak o bile aslında bir şifa kaynağı. Gördüğünüz gibi bu bitki dokunduğu yeri hem canlandırıyor, felç hastalığında vesaire tedavisinde kullanılıyor, hem de suyunu içmek veya dahili veya harici kullanmak insan bedenine muazzam derecede şifa sağlıyor. Isırgan otunun yapraklarında glikozit, potasyum, sekretin, kalsiyum nitrat, C vitamini, formik asit, efendime söyleyeyim, demir, klorofil, mineral tuzlar, özellikle köklerinde, sterolen, lingin ve steril glikozit tohumları ise sabit yağlar, proteinler, musilaj, karbonhidrat ve klorofil isimli birçok bileşen bulunuyor. İsimlerini bile belki yeni duyduğumuz ancak tıpta muazzam derecede karşılığı olan bir bitki. Bu arada ısırgan toplarken mantara da rastladık. Hem elimize battı hem de bu mantarı bulmuş olduk. Böylelikle devam edelim. Evet arkadaşlar, ısırganımızı torbamızın içerisine binbir zahmetle topladık. Her ne kadar elimde eldiven olsa da emin olun o eldivenden bile delip geçip parmaklarımı çok ciddi manada acıtıyordu. Isırgan otu arkadaşlar az önce de söylediğim gibi felç hastalığında bile olumlu sonuçları olan muazzam bir bitki. Tabii ben bunları anlatırken şifa kaynaklarını özellikle araştırdım, sordum. Peki bunu test ettim mi? Hayır. O yüzden arkadaşlar doktorumuza muhakkak bu konuda danışarak bitkiyi kullanmamızda fayda var. Özellikle dahili kullanımlarda doktora danışarak bir bilgi alarak bu işi yapmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Tabii biz bu bitkinin gübre tarafına bakıyoruz. Gübre hazırlarken aynı salataya doğrar gibi gördüğünüz gibi yapraklarını şöyle bıçağımızla güzelce doğrayıp küçük küçük parçalara ayırmak suretiyle daha iyi fermente olmasını sağlayacağız arkadaşlar. Burada dediğim gibi eldiven elimde olmasına rağmen parmaklarımı oldukça battı. Ve acısı abartısı söylüyorum 3 gün boyunca elimden çıkmadı. Tabii tatlı bir acı ama insanı tabii rahatsız ediyor, odaklanmasına engel oluyor. Bu anlamda eldivenlerinizi yeni ve kalın olarak seçmenizde fayda var arkadaşlar. Tabii ben birkaç çeşit bıçak bulundurdum hangisiyle kesebilirim diye. En doğrusu şu uzun boylu olan bıçak arkadaşlar. Ne kadar elinize vücudunuza az temas ederse o kadar faydalı. Bakın şu dikenler insanın vücuduna, tenine battığı zaman muazzam derecede kimyasal bir salgıyla yakıyor. Tabii tek eldivenle olmayacağını anlayınca yardımcım sağ olsun bana ikinci eldiveni de verdi. İkinci eldiveni takınca gördüğünüz gibi bu işi seriye bağlayabildik. Değişik bir kokusu var arkadaşlar. Tazesinin kokusu ıspanağı çok andırıyor. Muhtemelen içindeki demir vitamininden ve C vitamininden kaynaklı olarak. Zaten birazdan bunun fermente olmuş halini göstereceğim. Dayanılmaz bir kokusu var arkadaşlar. Evet, bunu kovamızın içine koyduktan sonra üzerine bir miktar su ekleyeceğiz ki su biliyorsunuz bu bitkinin içerisindeki bulunan elementlerin ve bileşenlerin parçalanmasına ve dağılmasına sebep oluyor. Bu nedenle
kovamızın içini ağzına kadar su dolduruyoruz. Karıştırdıktan sonra arkadaşlar bu karışım yaklaşık 12 ya da 15 gün arası bir sürede güneşte bekleyecek. Ağzını kapatabilirsiniz ama ben kapatmamayı tercih ediyorum. Hızlı fermente olması için. Havayla temasını arttırmak için kapatmıyorum. İçindeki elementlerin tam olarak suya geçmesi için arkadaşlar bolca karıştırmamız gerekiyor. Elimizdeki bulunan bir çubuk tahta parçasıyla bu işlemi rahatlıkla yapabiliriz. Şimdi bir hafta sonra neler oldu bir bakalım. Bir köşede güneşte beklemişti. Bakın bir hafta sonra arkadaşlar artık yapraklar rengini değiştirmiş. Yeşil renkten kahverengi ve siyah renge dönüşmüş ve su da aynı şekilde kahverengi bir kıvama dönüşmüş. Bu arada ben yani bu kokuyu görmenizi, almanızı isterdim. Çok keskin bir kokusu var. Ee, Yani muhtemelen o haşerelere, böceklere ya da sineklere bu kokuyla bir uzaklaştırma özelliği kazanmış oluyor. Aynı zamanda karıştırdıkça arkadaşlar dibine çökmüş olan şu posa gördüğünüz gibi daha da fermente olabiliyor. Ve üzerindeki şu köpükler de yavaş yavaş kıvamın oluştuğunu gösteriyor. Tabi bu zaman zarfında buharlaşma olduğu için su eksiltiyordu. Biz sürekli su eklemek suretiyle bunu doldurduk. 12 gün sonra sonuca bir bakalım. Artık rengi iyice koyu yeşile dönüşmüş. Yapraklar tamamen parçalanmış. Ve içerisindeki su biraz daha koyu bir kıvama gelmiş. Buradan şunu anlıyoruz. Artık gübremiz hazır. Hem üstündeki köpüğü de birazdan göreceksiniz. Aşırı derecede köpüklenme olmuş. Bu da fermentasyonun doğru bir şekilde yapıldığını ve işlemin tamamlandığının göstergesi arkadaşlar. Şimdi bir tülbent aracılığıyla bunu süzeceğiz. Şöyle küçük bir kabın içerisinden alarak tülbentten geçireceğim. Çünkü bunu kullanacağımız aparatta hani püskürtme yöntemiyle yapacağımız için hiçbir posa olmaması gerekiyor. Ben öncelikle küçük bir aparat kullandım. Ondan çok iyi bir verim alamadım. Daha sonra büyük aparatı kullandım. Yani ilaçlama aparatını. Onunla da iyi bir sonuç alamayınca arkadaşlar direkt bitkilerin yapraklarına ve dibine vermek suretiyle gübreleme işlemini tamamladım. Tabi bu işlemleri yaparken ne kadar kullanacağız orantıdan biraz bahsedelim. Gördüğünüz gibi kabın neredeyse onda birine arkadaşlar ham olarak yani hiç su katılmamış gübremizi koyduk. Daha sonra kalan onda dokuzunu temiz suyla doldurarak bu karışımı seyrelttik. İşte şimdi köpüğü görebilirsiniz. Muazzam derecede bir köpük oluşmuş. Sol taraftaki arkadaşlar fermente olmuş ve su katılmamış hali. Sağ taraftaki de seyreltilmiş ve su katılmış hali olarak görebilirsiniz. Bitkinin yaprağına uygularken arkadaşlar buraya çok dikkat edelim. Onda bir oranını geçirmemeye çalışalım. Ama toprağa veriyorsak 5'te 1'e düşürebiliriz. Yani biraz daha gübre oranı fazla olabilir. Bu gördüğünüz yeşil aparatla ben ilk işlemi yaptım. İlk denemede nasıl bir sonuç alacağımı bilemediğim için arkadaşlar küçük küçük başlamayı tercih ettim. Seyreltilmiş bu gübreye biraz daha ben su ekledim. Hani risk almamak adına. Onda bir demiştim ya belki 15'te 1 kadar seyreltmiş oldum. Tabii bu işlemi yaparken arkadaşlar şuna dikkat edelim. Zaman olarak hani gün dilimi içerisinde mutlaka öğleden sonra ki zaman dilimini yani bizim tabirimizle ikindi vaktini tercih edin lütfen. Çünkü bu süreçte bitkiler biraz daha serinliyor, kendini daha iyi korumaya alıyor ve böylelikle bu gübrenin etkisi, olumsuz bir etkisinin olmaması adına bu vakti tercih etmemiz önemli. Gördüğünüz gibi ben hem yapraklara uyguluyorum hem de toprağa uyguluyorum arkadaşlar. Çünkü zararlılar hem yapraklara gelebiliyor hem de toprağın altında yaşayabiliyor. Aynı zamanda arkadaşlar bu gübre hem ilaç özelliği olduğu için yapraktan da bitkinin beslenmesine sebep oluyor. İçinde bulunan bu potasyum, demir gibi özellikteki maddeler, elementler biliyorsunuz bitkiler yapraktan da alabilir. Böylelikle güçlenmiş oluyor. Ben bitkinin hem üstüne hem etrafına gördüğünüz gibi sıkıyorum arkadaşlar. Burada toprağın altında yaşayan haşereler bitkilerden uzaklaşsın diye, özellikle köklere nüfuz etsin diye
bolca bitkiyi tabiri caizse banyo yaptırıyoruz. Seyreltilmiş bir gübre kullandığımız için arkadaşlar bunun herhangi bir riski yok. Yani bitkiye zarar verme, kurutma gibi bir riski yok. Bu nedenle gönül rahatlığıyla bu ısırgan gübresini kullanabiliriz. Bir sonraki videoda ben arkadaşlar güvercin gübresini size anlatacağım. Güvercin gübresi çok tehlikeli. Onda oranı ve kullanım şeklini çok dikkat etmemiz gerekiyor, bilmemiz gerekiyor. Bu nedenle ısırganda biraz daha rahat davranabiliyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.